Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hepiniz hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün Salı bülteninden bahsedeceğim arkadaşlar. Toplamda 6 tane maç ayırdım. Zaten bülten çok kötü. İngiltere Championship olmasa video bile çekmeyecektim. Allah'tan Championship var. 3-4 tane oradan maç aldım. Şampiyonlar Ligi'nden maç aldım. 2 maç var. Bir tanesini aldım. Bayern Münih Lazio maçına bulaşmadım. 6 tane maç ayıracağım. Aslında çok da kötü. Bülten oranlar da kötü. Maçlar da çok kötü. Umarım güzel geçer. Pazartesi videosunun nasıl geçti tam bilmiyorum. Umarım o da iyi geçiyordur. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Hemen videoya geçeceğim. Bu arada like'larınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olsanız da sevinirim arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Maçlarımı göstereyim. Ekrana geçiyorum. 6 tane maç bunlar arkadaşlar. Saat 20.45'te başlıyor ilk maç. Zaten diğer iki maçta 23'te başlıyor. Akşam rahat rahat yetişip oynayabilirsiniz. İlk maçla başlayalım hemen. Video çok uzun olmasın. Zaten maçta da berbat. Anlatılacak derecede de değil. İlk maç Coventry Rotherham maçı. Hafta sonu Rotherham yenildi. Hem de direkt rakibine yenildi diyebilirim. Zaten düşme potasında son sırada da şeye yenildi. Sheffield Wednesday'e yenildi. Onu canlıdan güzel aldık. Sheffield Wednesday çok güzel oynadı. O maçta yani Rotherham kendi evinde varlık göstermedi diyebilirim. İlk yarıdan aldık aslında ama ilk yarıdan golü atamadı. Sheffield Wednesday deplasman takımı ama ikinci yarı yine çok güzel oynayıp en sonunda golü attı. 60-70 civarı. Şimdi kötü oyununu deplasmanla da sürdüreceğini düşünüyorum. Coventry'de burada 51 puanda. Yani buradan bir 3 puan alıp 54-55 civarlarına yaklaşmak isteyecek. Yani en azından bir playoff'u hala kovalama şansı var. Hull City'yi geçme şansı var ama Hull City formda. Norwich de var burada. Ama en azından zayıf rakibini yenip bir 3 puan almak isteyecektir. Evinde iç sahadaki oynadıkları maçlara bakalım arkadaşlar. 7 maçta gol yememiş. 4 maçta gol atamamış. Kimlere gol atamamış? Ligin ilk başlarında biraz bir iki gol atamamış. Yine ilk maçlarda Middlesbrough'da Sunderland'dan gol yememiş. Daha sonra son haftalara baktığımda biraz formsuz gibi 2 gol yiyebiliyor. Son haftada kendi evinde oynadığı son maçta da Preston'dan 3 gol yemiş. Yani gol atamamış. Son maçlar üst şeklinde sonuçlanıyor. Son 5 maçın 4 tanesi 3 tanesi 4 gol olmuş. Karşılıklı gol var %50. 2.5 üst %53 bekleniyor. Ki onun sebebi de Rotherham da enteresan bir şekilde deplasmana da biraz fazla gol atıyor. Geçen hafta çok kötü oynadı ama yani burada bir Ipswich maçı var. 3-3'e kadar getirdi. Son saniyede attı Ipswich. Yani ligin iyi takımı. İkinci sırada şu an. O bile son saniyede attığı golle yendi. Wolfsburg Rangers'a da gol attı. Burada keza yani kaza bela bir gol bulabilir. Bulamazsa bile Coventry kendi başına üst de yapabilir. Çünkü son haftada minimum 2 gol atıyor. Zayıf rakibine 3.'yü de atabilir diye düşünüyorum. Şurada zaten son 5 maçı 2.5 üst hatta 3.5 üst bitmiş. Burada 2.5 üst yüzdesi %53 görünüyor. Ben aralarındaki oynadıkları maçlara da baktım. Coventry 3 gol attığı da olmuş. Zaten kazanır oranı 1.18. Aşırı favori çıkıyor maçta. Yani kazanır 1.5 üst eklenmez oynanmaz 1.35. Kazanır 2.5 üst oynayabilirsiniz 1.68. Ama ben direkt maç sonu 2.5 üste gittim. 1.46 oranı var. Bunun yanına Rotherham'ın gol atacağına inanırsınız. Bir tane belki atabilir. Çünkü dediğim gibi deplasmanda da ters bir takım gol atabiliyor. Bunun yanına KG var ve üstü de ekleyebilirsiniz. Çok yüksek bir oranı var. 2.01 sürpriz kuponları girer ama ilk tercih 2.5 üst olsun. Coventry'nin kendi başına üst yapma olasılığı olduğu için ilk önce bunu aldım arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Yine Championship'ten Hull City Birmingham'ı ağırlayacak kendi evinde. Hull City hafta sonu direkt rakibiyle oynadı. Oradan 1 puanla döndü. En azından rakibinden yenilmedi. Hull City kendi evinde güzel futbol oynuyor. Şu anda zaten playoff hattında buradan düşmemeye çalışacak. Zayıf Birmingham var. Onlar da bu sene çok kötü başladı. Bir ara iyi gittiler. Son 1-2-3 haftadır yine yeniliyordu yanlış hatırlamıyorsam. 38 puan da hala düşme potasına yakın. Yani onlar da bir sürpriz yapmak isteyecek ama bence Hull kendi evinde çok iyi futbol oynuyor. Bugün kazanmaya yakın diyebilirim. Evinde oynadığı maçları da göstereyim. 5 maçta gol yememiş. 3 maçta gol atamamış. Yani bayağı fazla bir gol yememiş. Şurada Preston ve Huddersfield'den gol yememiş. Yani kendi evinde net skorlar almaya çalışıyor. Ya yenerim ya yenilirim modunda. Yani beraberliği yok neredeyse gördüğünüz gibi şu son haftalarda. Son hafta bir tek West Brom işte 1-1 berabere kaldı. West Brom işte iyi takım. Ama da yenilmemesi normal veya yenilmemesi de normal sayılabilir. Burada bir Swansea mağlubiyeti var. Norwich City'ye yenildi. Bu da direkt rakibi. Hemen Hull City'nin arkasından geliyor. Norwich City ondan önce 3-2 Blackburn'u yendi kendi evinde. Birmingham'da dengesiz bir takım. Onlar da aynı şekilde çok kötü başlamışlardı. Şurada biraz toparlandılar. 2 galibiyet aldılar. Son haftalarda Ipswich'ten 3 gol yedi. Southampton'dan 4 gol yedi. Ya burada öne de geçmişti Birmingham. Ama Southampton 2 kere geriye düştüğü maçtı. Son dakikada yine 90 artıda attığı golle Birmingham'ı yendi. Şimdi
deplasmanda Hull'e gidecekler. Hull'e karşı bu kadar pozisyon verirse Hull ikinciyi atar bunlara. En azından galibiyet için saldıracak Hull ikinciyi de atar diye düşünüyorum. Ben Hull'e direkt galibiyet vereceğim. Eğer Hull 2 tane atarsa Birmingham'dan bu sefer öyle çok fazla gol yemez. İyi defans yapıyor. En fazla 2-1 olur. İkinciyi Birmingham deplasmanda atabileceğini zannetmiyorum. O yüzden maç sonu 1 oynamayı düşünüyorum. Sürpriz olarak bunu sürpriz kuponunda verecektim. Maçın üste de gideceğini düşünüyorum. Yani 2-1 veya 3-1 gibi bir sonuç da çıkabilir. Bunun 1 ve 2.5 üst olarak sürpriz kuponu ekledim. Siz aklınıza yatarsa 1.5 üst veya 2.5 üstte de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Sheffield Wednesday Plymouth maçı. Sheffield Wednesday düşme potasına yakın. Plymouth da ona yine aynı şekilde yakın bir takım. Onlar da son haftalarda kötü oynadığı için buralara kadar gerilediler. Acil Sheffield Wednesday'e puan lazım. Hafta sonu 3 puan aldılar. Yine bu maçtan bir 3 puan alırlarsa yani bir nebze şansı olabilir. Buradan altını alabileceği takımlar var. Huddersfield'i alacak zaten büyük ihtimal. Buradan bir tane daha takımda altın alırsa belki kurtulma şansı var arkadaşlar. Plymouth'ta onlar da bir ara çok güzel oynamışlardı. Özellikle kendi evlerinde çok güzel oynuyorlardı. Sheffield Wednesday son 3 maçını kazandı. Direkt rakibi de Rotherham'ı yani deplasmanda sürklase etti neredeyse. Çok güzel futbol oynayarak yendi. Az önce bahsetmiştim. Canlıdan aldık bunu. Güzel oranı vardı canlıda. Bunu kazandı. 3 maçta da kazanıyorlar. Hatta 5 maçta bir tek Leicester'a yenilmiş yani. 5 maçta 4 galibiyeti var. Çok formda gibi moralliler de. Kendi evinde ben Plymouth'a gol atacağını düşünüyorum. Hatta kazanabilir de ama Plymouth da ters bir takım. Dediğim gibi şuradaki maçlarını göstereceğim size. Yani 3'ten aşağı gol atmıyordu evinde oynadığı maçlarda ama son haftalarda son 4 maçta 3 mağlubiyet aldı ve gol atamadı. 3'ünde de kendi evinde gol atamadı. Leeds'e gol atamadı kendi evinde. West Bromwich'e gol atamadı. Ipswich'e gol atamadı. Yani Ipswich'te gol yiyen bir takım. Ona bile gol atamadılar. Sadece ondan önce Middlesbrough'u deplasmanda yendiler. Yani gol atabilen bir ekip aslında. Sadece gününde olmaları lazım. Deplasmanda kaç maçta gol atamamışlar? 5 maçta gol atamamışlar. 5 maçta gol yememişler. Yani bugün Sheffield Wednesday'e gol atabilir çünkü Sheffield Wednesday acil puan lazım olduğu için arkalarda boşluk bırakacaktır. Onlar da gol atabiliyor. Sadece burada Queen's Park Rangers atamamış. 3 hafta üstte Leicester ve Coventry'e gol atamamış arkadaşlar. Karşılıklı gol var yüzdesi %56. 2.5 üstesi %53. Onlar da karşılıklı gol var bekliyor. Ben Plymouth'un bir tane atabileceğini düşünüyorum. Yani oran da güzel geldi gözüme. 1.54. Kazanan Sheffield Wednesday olacak gibi geliyor bana. Eğer ikinci golü Plymouth bulmazsa Sheffield Wednesday bir tane fazla atıp maçı kazanabilir. Güzel de defans yapmaya da başladı. Son haftada gol değmiyor ama ben bir tane Plymouth'un atacağını düşünüyorum. İlk tercih karşılıklı golü var. Daha sonra da maç sonu 1 önerebilirim. Ama yine dediğim gibi ilk tercihim karşılıklı golü var ekeceğim. Plymouth'u ters takım yani üstüne gelen rakibin arkasına sarkıp gol bulabilir diye düşünüyorum. Aklınıza yatarsa karşılıklı gol varı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Biraz riskli bir tercih. Ben de ikinci kuponuma eklemeyi düşünüyorum. Geçelim İngiltere 1. Lig'den Charlton maçını aldım arkadaşlar. Biraz araştırdım. Bu maçı buldum. Güzel de bir oranı vardı ve vermek istedim. Anlatmak istedim. Charlton kendi evinde oynadığı maçlara bakalım. Şu an 34 puanda düşme potasında 21 puanda. Charlton'da 38 puanda. Charlton ama 50 gol atıp 50 gol yemiş arkadaşlar. Çok fazla gol atabiliyor. Evinde oynadığı maçlara bakalım Charlton'ın. Şu anda son form durumuna bakalım. 3 maç üstte kazandıktan sonra da son 2-3 maçında sadece Wycombe yenilmiş. Yine bir beraberlik var. 2 tane beraberliği var. Evinde oynadığı maçlarda 5 maçta gol yememiş, 6 maçta gol atamamış. Aslında fazla maçlarda gol atamadığı da var. Ligin ilk haftalarında ama o 5 maç üstte gol atamamış. Sonradan neredeyse her maçta gol atabiliyor. Son hafta Burton, Albion hariç diğer bir 10 maç falan 10-11 maç gol atabilmiş kendi evinde. Deplasman ekibine bakalım. Onların daha fazla gol attığı görünüyor. 50 maçta 50 gol atıp 54 gol yemiş arkadaşlar. KG var yüzdesi %57 görünüyor. Deplasmanda bakalım onlar gol atabiliyor mu? Bir maçta gol yememiş, 5 maçta gol atamamış. Yani gol yemediği maç yok. Yani bugün Cheltenham'dan gol garanti gibi kendi evinde oynadığı için Charlton'da deplasmanda çok gol yediği için bugün Cheltenham'ın golü var. Zaten puana da ihtiyaçları var. Ama ben kendi aralarındaki oynadıkları maça da baktım. Charlton'ın daha çok üstünlüğü var burada. Cheltenham'a deplasmanda da olsa gol atabiliyor. Rekabet geçmişine baktığımda zaten bu maçta da yine 3 maçta sadece bir kere yenilmiş. 2 gol attığı da var. O yüzden bugün Charlton'ın zaten 50 gol atmış bir takım. Bugün gol atacağını düşünüyorum. 1.49 karşılıklı gol var önereceğim. Zaten iki takımın da oranlarına baktığımızda maç tam ortada gibi görünüyor. Beraberlik Charlton'a yarayabilir. Maçı 1-1 getirip 1-1'leri bırakabilir. Benim ilk tercihim KG var olacak. Aklına yatanlar deneyebilir arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Ipswich kendi evinde Bristol City'yi alacak. Arkadaşlar Ipswich'e 1.40 oran açılmış. KG var 1.68. Yani yine iki tercihim olacak aslında bu maça. İlk önce puan durumlarına bakalım. Ipswich bir ara buralara kadar düşmüştü. Yani 4. sıralara
sıralara falan kadar düşmüştü ama tekrar toparlanıp neredeyse Leicester City'yi yakaladı. Belki de Leicester City'nin üstüne bile çıkacak. Leicester City bu aralar biraz relax aldı, rahat aldı. Ama yine de ikisinin çıkacağını düşünüyorum. Leeds United çok zorluyor burada onlar ama Ipswich United hata yapacağını zannetmiyorum. Karşılıklı gol var, %71 açılmış. Çünkü Bristol City de iyi takım. Aslında Premier Lig görmüş takım da Bristol City. Yani rahat durumdalar. Buradan ne düşerler ne çıkarlar gibi bir iddiası yok. Playoff'a girme gibi bir iddiası yok. Playoff'a kadar düşmezler de rahat puanlar alıp yine buralarda kalırlar. O yüzden rahat oynuyorlar. Son maçlarına bakalım. Ipswich yine son hafta kazandı. Zaten son 5 maçını kazanıyor. Plymouth'tan gol yemedi deplasmanda. Plymouth çok güzel. Kendi evinde çok gol atan bir ekip. Onlardan gol yemediler ama ondan önce Rotherham'dan 3 gol yediler. Son dakikalarda attılar. Yine Birmingham'dan gol yediler. Swansea'den gol yediler. Kendi evinde de oynasa da gol de yiyebiliyor arkadaşlar. Kendi evinde oynadıktan başladı bakalım. Son 4 maçta yine gol yemiş. Sunderland, West Bromwich, Rotherham'dan 3 gol yedi. Bu aşırı bir sürprizdi. Leicester City'ye yine 1-1 yenilmemiş. Norwich direkt rakipleri bunlar. Playoff rakipleri. Onlar da 2-2 yenilmediler. Zaten şurada bir efsane bir oynadığı futbol var. Yine bugün Ipswich ikinci, üçüncü golü de atabilir. Ama ben Bristol City'nin üstüne gelen Ipswich'e bir gol atabileceğini düşünüyorum. Zaten 3 maçta gol yememiş, 6 maçta gol atamamış. Ama rahat bir takım. Dediğim gibi ikinciyi yiyecektir. Hatta belki üçüncüyü de yiyebilir. 2 tane yiyeceği bugün garanti gibi. Bir tane de ben atacağını düşünüyorum. Maç belki 2-2'ye de gidebilir. Üst oranı güzel. 1.60. Oynanabilir. Değerli bir oran. İlk önce tercihim 2.5 üst olur. Daha sonra bunun yanına alt ve üstü de eklerim. 1.96'ya kadar yükseltirim arkadaşlar. Bunu ben oynarım. Dilerseniz 2.5 üstü oynayın. Aklınıza yatarsa 2.5 üstü değerlendirin. Ben üst ve varı değerlendireceğim. Daha sonra ben Ipswich'in yani Bristol City gol atsa da Ipswich'in bir tane fazla atacağını düşünüyorum. Bir şekilde maçı kazanacak. Maç sonu 1 ve bunun yanına KG varı da ekleyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir oran alırız. Maç sonu 1 ve KG var 2.53'ten güzel bir oran değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bunu sürpriz kuponuma ekledim ayrıca. Geçelim son maçımıza. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Sociedad evinde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. İlk maçta Paris Saint-Germain Sociedad'ı yendi 2-0. Net bir skorla yendi. Aslında kötü de oynamadı Sociedad ama yine de evinde iyi sonuçlar alıyor. Yani evinde İspanya takımlarını yenebiliyor. Yani Barcelona'yı yendiğinde oldu. Paris Saint-Germain'i biliyorsunuz ama deplasmana gittiğinde İspanya'ya deplasmana gittiğinde o kadar iyi oynayamıyorlar arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ndeki Sociedad'a bakalım ne yapmış. Kendi evinde çoğu maçı karşılıklı gol var oldu diye hatırlıyorum. Burada bir Inter maçı vardı. Inter maçına çok güzel oynadı burada. Inter'i perişan etti diyebilirim aslında. Şampiyonlar Ligi'nde Inter bir tek bu deplasmanda zorlandı. Benfica'yı yendi. Salzburg'u yenemedi ama gruptan çıktı zaten. Ben bugün Paris Saint-Germain'in çok zorlanacağını düşünüyorum. 2-0 çok net bir skor değil. Hala geri dönebilir Sociedad. Ben gol yiyeceğini düşünüyorum. Zaten Milan'a yenildi. Newcastle'dan bir 4 gol yemişti. Borussia Dortmund deplasmanında 1-1'likte döndü. Ben Sociedad'ın gol atacağını düşünüyorum. Ama Paris Saint-Germain'de bir tane gol atacağını düşünüyorum. Tek tercihim KG var olacak. 1.55. Bunu da kuponuma ekleyeceğim. Aslında belki de bugün en güvenli belki de bu maçta olabilir. Bunun üstüne kupon yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yine 3 tane kupon yaptım arkadaşlar. Dilerseniz onları da göstereyim. Aklınıza yatarsa değerlendirirsiniz veya kuponları değiştirip oynamak isterseniz orada seçim sizin olur. İlk kuponum benim. Burada Sociedad maçını aldım. Yani ilk güvendiğim kupon bu oldu. Sociedad'a karşılıklı gol var aldım. Ipswich'e karşılıklı gol var aldım arkadaşlar. Burada Coventry'ye de 2.5 üst aldım. Ama bunu çıkarıp kuponu biraz daha sadeleştirebilirsiniz. 2.60'a düşürürsünüz. Daha güzel bir kupon olur diye düşünüyorum. Veya aynı şekilde 2.5 üstü de ekleyebilirsiniz burada Ipswich'e. Ben KG olup sonra üste gideceğini düşündüğüm için kupona KG olarak ekledim. Ama üstü de güveniyorum. Zaten dediğim gibi üst ve karşılıklı gol var bekliyorum bu maçta. Ben hem oran biraz yükselsin diye hem de yani dediğim gibi 1-1'den sonra üste gider diye bu şekilde KG var olarak ekledim. Üçüncü maçı da Coventry 2.5 üst ekledim. 3.80'lik bir oran var arkadaşlar. Aklınıza yatarsa bunu değerlendirebilirsiniz. Bir de bir kupon da yaptım yine. Sheffield Wednesday Plymouth maçına KG var aldım. Hull City Birmingham maçına maç sonu 1 aldım. Charlton maçına da karşılıklı gol var aldım arkadaşlar. Bunun oranı da yine 3.63. Tabi isterseniz buradan bir maç çıkartıp öyle de deneyebilirsiniz. Bir de sürpriz kupon yaptım. 20 oranlık bir kupon yaptım. Bugün zaten çok kötü bir bülten var. O yüzden sürpriz kuponları da yapmakta fayda var arkadaşlar. Ipswich'tan Bristol City'ye maç sonu 1 ve karşılıklı gol var aldım. Ipswich'in bugün yine böyle absürt bir skor çıkacağını düşünüyorum. 3-1, 3-2 gibi bir skorlar çıkabilir. O yüzden gol yiyeceğini düşündüğüm için, kazanacağını düşündüğüm için maç sonu 1 ve karşılıklı gol var aldım. 2.53 güzel bir oranı var. Sheffield Wednesday Plymouth maçına üst ve var aldım. 1.81 oranı var. Onu da arttırdım. Yine Sheffield'ın ikinci golünü bekliyorum. Hull City Birmingham maçında maç sonu 1 ve 2.5 üstü aldım. Birmingham'ın gol atma potansiyeli var. Hull City'nin 2-1, 3-1 kazanma olasılığı var. Ben Hull City'den bugün galibiyet bekliyorum ama yine gol diyeceğini düşündüğüm için
Maç sonu 1 ve 2.5 üst aldım. Buraya da Charlton'ım. Charlton maçında üst ve KG var aldım bu sefer. 20 bir oranı var. 20-14. Aklınıza yatarsa sürpriz denemek isterseniz bunlardan yani bir iki maçı çıkartıp belki değiştirip oynamak isterseniz orada seçim size kalmış. İsterseniz bunları da tek tek böyle sistem kuponları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük maçlarım bu kadardı. Zaten çok fazla maç yok. 6 tane maç çıkartabildim. Onları da zoraki çıkarttım. Bülten çok kötü. Bugün çok az miktarlarda oynamanızda fayda var. Az maç yazın. 3 maç yazmayın. 2 maç yazın. İsterseniz ya da tek maçlı varsa mesela sosyal maçını tek maç oynayabilirsiniz. Diğerleri 2 maç ama başka maçınız varsa eklemek isterseniz onu ekleyebilirsiniz. Bugün şansınız bol olsun. Bülten gerçekten kötü. Umarım güzel geçer. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.